Arkadaşlar, herkese merhaba diyorum, saygılarımı iletiyorum. Bugün de psikoloji bölümünün, bilardo psikolojisinin sosyal bölümünde içe dönük ve dışa dönük olmak üzere iki kısma ayırmıştım. Bugün de içe dönük bölümde özgür ve bağımsız hareket etme yeteneği başlıklı bölümü inceleyeceğiz ve start alıp başlıyoruz. İkinci başlık ne biliyor musunuz? Bağımsız ve özgür hareket etme yeteneğin olmalı. Bir şampiyonun, yani bir şampiyonu mesela bakın şu anda siz şampiyonlara. Biliyorsunuz yani benim ne demek istediğimi. Çok iyi biliyorsunuz. Ya benim izleyicilerim de bir şey söyleyeyim mi? Çok zeki insanlar ya. Yani ben leb demeden leblebiyi anlıyorlar. Bir şampiyona bakın. Hani onu böyle oradan oraya çekemezsiniz. Hani adam yapmak istiyorsa yapar, yapmak istemiyorsa yapmaz. Çünkü oraya kadar artık geliyor yani. Senin de öyle olmalı. Hani özgür hareket etme yeteneğin olmalı. Şimdi size benim bu sıralar şimdi tabii ki karşınıza çıktığımdan dolayı çok şeyle iç içeyim. Yani bakıyorum. Her türlü video bakıyorum. Önüme bir şey geldi biliyor musunuz? Çok da garip, hoşuma gitti. Öğreniyorum dedim ya her gün. Öğreniyorum yani. Aslan geldi ya. Usta ya ne alakası var aslanın şimdi bu konu, anlattığın konuya? Size bir şey söyleyeyim mi? Aslan neden ormanın kralı? Hiç düşündünüz mü? Ben düşünmedim ama işte bak anlıyorsunuz. Bakın aslan en büyük değil. Fil ondan büyük. Aslan en hızlı koşan da değil. Çıtayı geçemiyor. Ama baktığınızda aslan en zekisi mi? Tilkinin yanına bile yaklaşamaz. Peki aslan neden ormanın kralı? Neden biliyor musunuz arkadaşlar? Aslan tamamen zihniyeti sayesinde ormanın kralıymış ya. Ya bu belgeseli izliyorum. Çok şaşırdım yani. Tamamen zihniyeti ve özgür kişiliğinden dolayı böyleymiş. Yani bakın aslana anatomisinde ne varmış biliyor musunuz? Sadece zor durumlarda heyecanlanırmış ya. Aslan ve avlanma dürtüsü olduğundan avlanırmış. Ete ihtiyacı olduğundan değil arkadaşlar. Çok acayip bir şey. Bakın. Avlanma dürtüsü olduğundan dolayı yani avlanmayı sevdiğinden dolayı aslanda bu varmış ve öyle enteresan ki sadece zorlanacağını hissettiğinde heyecanlanmaya başlıyormuş. Yani zorluk karşısında. Yani tam bir şampiyon aslan modu ya. Yani aslan modunda olman gereken derken tam bu yolculuktaki adama söylenebilecek bir şey. Niye biliyor musunuz? Şampiyon olacak kardeşim. Yani bu yolda zorluk çekeceğin yerler olacak mı? Olacak. Hayatının tepe taklak olduğu yerler olacak mı? Olacak. Mesela çok enteresan bir şey daha söyleyeyim size. Uçağa biniyoruz ya. Uçakta size ne diyorlar? Kemerlerinizi bağlayın. Fatih hiç düşündün mü niye kemerlerinizi bağlayın diyorlar. Niye biliyor musun abi? Şundan dolayı ya. Çünkü belirli bir yüksekliğe çıkıyorsun ya. Hava basıncına karşı karşıya geleceksin kesin yani. O yüzden kemerlerinizi bağlayın diyorlarmış. Hani hava basıncıyla karşı karşıyasın. Yani herhangi bir yükselişe geçtiğinde bir operasyon gerekiyor vücuduna. Şimdi sen şampiyon olacaksın arkadaşım. Hani o yüksekliğe geçtiğinde ben sana bir şey söyleyeyim mi? Kesinlikle basınçla karşı karşıya geleceksin. Bak ne kadar yetenekli olduğun, ne kadar çalışkan olduğun, ne kadar işine odaklandığının bazen önemi olmuyor biliyor musunuz? İnanın her şey tepetaklak oluyor. Her şey ters gidiyor. İşte o esnada size aslan modu gerekiyor ya. Yani orada böyle bir heyecanlanıp dik durman gerekiyor. Doğru kelimeyi seçmeye çalışıyorum. Ya dik duracaksın ya da ceylan moduna gireceksin. Ceylan modu orta kararda kalacaksın. Kafama göre abi ben 1.300 1.200'de kalayım aslanlar gibi takılırım diyeceksin. Ama öteki türlü abi bir kere ne var biliyor musunuz? Şunu söyleyeyim şimdi aklıma geldi. Kafanızdan bu moddayken yani özgür hareket etme yeteneği var ya. Bu moddayken size içinizden şöyle sesler gelebilir. Ki geliyor. Bana da geldi mi? Geldi. Çok geldi. Sen bu işi yapamazsın. Senden bir cırcık olmaz. Görmüyor musun? Etraf şu anda 2 ortalama oynuyor. Sen bunu başaracağını mı zannediyorsun?
Bu sesler geliyor arkadaşlar. İnanın bana hala geliyor ya. Hala geliyor. Duyuyorum bu sesleri yani. Yapma. Boşa çabalıyorsun. Çabalıyorsun sonuç vermiyor. Bir gün Semih Saygıner'den dinledim. Çok güzel söylemiş. Yani başarılı olanlar kimlermiş biliyor musunuz? Tam bu sırada o çıtayı atlayanlar, bırakanlar, pes edenler olamıyor arkadaşlar. Bu sesler çoğalıyor ya. Etraftan o sesler gelmeye başlıyor size. Ulan senden bilardocu mu olur? İşte bu sesler gelmeye başladığında niye biliyor musunuz? Artık o meyve veren bir ağaç konumuna geliyorsunuz. Abi o sırada artık sıyrılmanız lazım. O sırada dinlemeyip, kendi iç sesinizi bile dinlemeyip bazen çalışmalarınıza aksine daha inatla devam etmeniz lazım. Yani zorluklar karşısında dik durmanız gerekiyor arkadaşlar. O yüzden de yani demeyin usta ne alaka? İşte o aslan kafasına, zihniyeti var ya bakın şöyle bir anahtar gibi düşünün. Bakış açınızı, zihniyetinizi şöyle bir klik yapıp değiştirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bu başlıkla ilgili de söyleyebileceğim bunlar. Yani arkadaşlar böyle başlıklar yaptım ya. Bu benim kendi kafama göre yaptığım başlık bir şey. Yani acizane şey gibi düşünün ya. Bir bebek gibi düşünün yani. Karşılıklı böyle paslaşmaya çalışıyorum sizlerle. Şimdiki başlığım ne biliyor musunuz? Başkalarının sizle ilgili ne düşündüğünü asla umursamayın. Ne demek istiyorsun usta? Umursamayalım da kafamıza göre özgür mü, istediğimizi yapalım mı? Öyle mi yaşayalım? Abi ben size de yolun ortasında çırılçıplak koşun demiyorum yani. Özgürlük de bir yere kadar biliyor musunuz? İnsan yani ben özgürüm ulan haydi bakalım çırılçıplak yolun ortasında koşacağım diyemezsin tabii ki ama abi insana bakın ben 50 yaşındayım. Yani çok araştırdığıma da inanıyorum. Bakın kafa da yoruyorum bu işlere. İnsanın iç yapısına çok kafa yoruyorum bak. Zaten insan iç yapısını düzelsin dış tarafta düzeliyor emin olun bak. Ama İnsanların benle ilgili ne düşündüğünü umursamayın başlığı bence çok önemli bir başlık arkadaşlar. Adam çok iyi bir bilardocu olabilir biliyor musunuz? Geneli 1.400, 1.500 olabilir. Ama baktığınızda bir kere şu var. Sosyal hayatın bilardocu merkezinde mi? Merkezinde. Merkezinde olmak zorunda. Çünkü bir bilardo salonuna gittiğinde bile en az belki 100 kişi, 50 kişi orada ve insanlarla iç içesiniz. Çok iyi bilardocuysanız sizi insanlar var ya giydiğiniz kıyafet dahil bütün davranışlarınızı inceler hale geliyor. Şimdi inceler hale geliyor. Otomatikman sana iki tane seçenek açılıyor biliyor musunuz? Ya gerçek orijinal kişinin olacak. Bakın bunu var ya tırnağın içine alıyorum. Lütfen bak beni eleştirmeyin arkadaşlar. Eğer beni buranızla dinlerseniz ulan bu adam gerçekten doğru söylüyor diyeceksiniz ya. Benim babamın, annemin bana bu şeyleri söylemesini isterdim arkadaşlar. Bana böyle bir ders veren olmadı. Hep kendim böyle kazıya kazıya almaya çalıştım. Kazıya kazıya aldım. O yüzden bilardo beni insan yapıyor dediğimde bundan bahsediyorum yani. Bakın şimdi insanın kendi orijinal kişiliği olmalı. Dedim değil mi? Niye diyorum biliyor musunuz kendi orijinal kişiniz olmalı? Yoksa eğer o olmadıysa ya sen kendin olacaksın. Kendin. Yahut da var ya çok maske takman lazım ya. Bu kalemun gibi olman lazım. Çevrende çünkü her türlü insan var. Ne yapacaksın? Her türlü insana başka bir maske mi takacaksın? Hadi taktın. Eve gittiğinde ne yapacaksın? Bir şey söyleyeyim mi? Aynaya bakamazsın abi. Aynaya bakamazsın. Abi çok üzülürsün ya. Çok üzülürsünüz arkadaşlar. Yani şöyle bak. Bakın ben şimdi çok güzel anlatacağım size. Niye biliyor musunuz? Bu adamın kimseden korkusu yok. Aslında belki de böyle rahat olmamın sebebi o ha. Bana arkadaşlar yazmış demiş ki kamera karşısında ne kadar rahat konuşuyorsun. Aslında onun rahatlıkla alakası yok. Bu bir yetenek de değil. Ben bunu neye bağlıyorum biliyor musunuz? Benim korkum yok ya. Hani bir yere acaba bunu dersem bana buradan dokunur mu? Acaba böyle olursam benim hakkımda ne düşünürler? Öyle bir şeyim yok. Bakın hizmet etmek istiyorum. Hizmet. Hizmet. Bir adam alın, bir portre çizelim önünüze. Bu adamın geneli 1.400 olsun. Ve bu adam insan ilişkileri iç içe mi? Evet iç içe.
Şimdi bu adam şunu düşünebilir arkadaşlar. Bana ne kadar iyi insan desinler. Bana ne kadar tevazu sahibi desinler. Bana ne kadar ahlaklı desinler. O bana ne kadar cömert adam desinler. Abi desinlerle bu iş olmaz ki. Sen neysen olsun. Senin bir orijinaliten olması lazım. Yani insanlara göre bunu yapamazsın arkadaşım. Kendini var ya bak böyle düşünmen lazım. Demen lazım ki usta bunun bilardoyla ne alakası var? Size bir şey söyleyeyim mi? Tam bununla alakası var. Çünkü o yüzden Michael Jordan diyor. Yani senin çalışman seni şampiyon yapmaz. Seni şampiyon yapacak olan şey karakterindir derken çözmüş. İşi çözmüş, biliyor. Senin bir karakterin olmalı. Senin dik duruşun olmalı arkadaşlar. Mesela size bir şey söyleyeyim mi? Bebeğin var ya bebeğin. Ne alaka demeyin bir şey örnek vereceğim. Şimdi aklıma geldi yani. Bebeğin ilk adımı neden oluyormuş biliyor musunuz? İlk adımı var ya. İnandığından oluyormuş ya. Usta bununla da mı bilgim var? Ne okudum yani? İnandığı için atarmış ilk adımı arkadaşlar. Siz istiyorsunuz diye değil. Yani inanmadan bu hedefe ulaşamayacağınız kesin. Bir inandınız. Abi bunu aynı bir tuğla örer gibi örmeniz lazım. Karakterinizle örmeniz lazım. Başka çareniz yok. Yok. Yani benim size söyleyebileceğim var ya. Başkalarının sizle ilgili ne düşündüğünü asla umursamayın. Ha insanları da kırmayın. Ben kırın demiyorum. Yani şimdi bunu da böyle anlayın. İyi tamam o zaman. Madem usta öyle diyorsun. Başkalarının ne dediğini umursama diyorsun. Tamam başkalarının benimle ilgili ne dediğini değil işte yani bir ölçü var. Ölçü var. Yani buna şey diyor atalarımız ifrat ve tefrit deniyor. Yani ne abart ne ortada kal. Ortada kal yani iyi bir insan ol arkadaşım. Ya. Sevsinler seni. Kötü bir şey mi yani sevilmemek? Mesela şeye bakın ha. Mesela adamda tevazu yok ama tevazulu olmaya çalışır. Bunlardan midem bulanıyor. Bakın ben size söyleyeyim. Hemen belli eder zaten. Beceremez. Eline yüzüne bulaştırır. Var mı çevremde öyleleri? Var. Yani çok ki var adam görünme yeteneği. Orijinal değil. Bazılarının herkesin kalıbı değişiktir. Bazı insancıldır. Bazısı mesela sert durur ama iyidir. Yani bir sürü karakterde insanlar var ama kendi kişiliğin olsun. Çünkü senin sırtına alıp taşıyacağın bu. Yani benim size söyleyebileceğim var ya orijinal olmanız ya. Yani orijinal olmanız dileğiyle diyorum size. Öpüyorum sizi arkadaşlar. Ya beni anlamaya çalışın ya. Amacım sadece yardım etmek. İnanın bakın yardım etmek yani. Bu yolda sizi yürümenizde yani yardımcı olmaya çalışıyorum. Başka bir niyetim yok. Arkadaşlar bugün de psikoloji serimizin videonun süresiyle alakalı tabii ki sonuna gelmiş bulunmaktayız. Başka bir ünitemizde, başka bir seride tekrar karşınıza çıkacağımızı belirtmek isterim. Hepinize saygılarımı, sevgilerimi iletiyorum. Sağlıcakla kalın. Bilardo'da daha önce hiç denenmemiş, hiçbir yerde bulamayacağınız yepyeni bir konseptle artık yayındayız. İstikamet, yetenek, armoni, psikoloji, sistem, teknik, bilardoya dair ne varsa tecrübeyle yoğrulmuş profesyonel bilardo oyuncularından yeni başlayanlara tavsiyeler eşliğinde yepyeni bir ufka yelken açtık. Bu yolculuğa hep birlikte beraber çıkıyoruz. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenebilir ve çevrenize tavsiye edebilirsiniz.